Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu efil yazlık elbiseyi çalıştım. Benim çok içime sindi, çok sevdiğim, gerçekten de zevkle giyeceğim projelerden birisi oldu. Şöyle tam açıya sığmasam da elbisem bu şekilde. Gerçekten şahane bir elbise. Şöyle arka kısmından da gösterelim. Bakın bu şekilde. Çok ciddi, çok güzel bir elbise oldu. Yalnızca pamuklu iple çalıştım. Her zamanki gibi kendi bedenime göre çalıştım. S bedene uygun olarak yaklaşık 600 gram civarında pamuklu iplik kullandım. Sarma iplik kullandım. Elbisemiz bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz. Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Elbisemin detaylı fotoğrafları ve diğer birçok projemin detaylı fotoğraflarını Instagram hesabından bulabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada şunu söylemek istiyorum bu projemle ilgili. Aslında bütün projelerimle ilgili şunu söylemek istiyorum. Lütfen videoyu baştan sona izleyin. Modeli tam kafanızda oturtun ve daha sonra başlayın. Tam kafanızda oturtturmadığınız bir modele asla başlamayın. Yani ben de örgüyü tam bilmediğim zamanlarda birçok kişiden böyle direkt video açıp başlamıştım örnek. Ama tam kafaya oturmadığı zaman elinde kalıyor, yarım oluyor. Hani onu tam bitiremiyorsun. Bu sefer de lütfen bana yorum yazmayın. Yani yapamadım da bilmem ne de şöyle eksik oldu böyle vesaire demeyin. Sonuna kadar izleyip o şekilde projenize başlayın. Evet, elbisemiz şahane. Çok ciddi, çok güzel bir elbise oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup desteklemeniz çok önemli. Her zaman söylediğim gibi bir emoji dahi olsa videomun ön plana çıkması ve daha çok seyirciye ulaşmasına yardımcı oluyor. Bunu sizden rica ediyorum. O zaman keyifli seyirler. Evet, kullanmış olduğum iplikle başlamak istiyorum. Bu şekilde sarma bir iplik aldım. Daha önce yapmış olduğum bir baharlık bluz vardı. Efil baharlık bluz. Onda kullandığım ipe benzer. Ama renk farkı var. Sarma ipi olduğu için direkt birebir aynısını bulamıyorlar. Bu şekilde bakın şöyle inceliğini göstereyim. Diğerinden bir tık daha kalın. Ve rengi de bir tık daha açık yani. Diğeri bir tık daha koyuydu ve bir tık daha inceydi. Bu şekilde çok güzel bir iplik. Ben çok beğendim. Bu modeli de gerçekten şahane oldu. Ne kadar kullandığımı şu an bilmiyorum. Videonun başına muhtemelen bitmiş haliyle paylaşacağım için orada ne kadar kullandığımı söyleyeceğim. Tığım 3,5 milim dökümlü durmasını istedim. Bakın bu şekilde dökümlü durması için tığımızın büyük olması lazım. Aksi halde böyle çok böyle iç içe duran hoş bir model olmaz yani. Bu şekilde dökümlü ve tane tane durması için büyük numara tığ kullanmamız gerekiyor. Şimdi hemen başlayacağız. Ön beden için ben şöyle bir parça hazırladım. Arka beden için de şu şekilde 2 tane ayrı parçamız olacak. Şimdi ben arka bedenin parçanın bir tanesini hazırladım. Diğerini birlikte hazırlayacağız. Mantık aynı. Aynı şekilde hazırlanıyor. Sadece ön bedeni 30 zincir üzerine kurdum. Arka bedeni de şu şekilde 15 zincir üzerine başlayıp kurdum. Şimdi ben diğer 15 zincir üzerine kurup diğerini yapacağım. Mantık aynı olduğu için bunu da sadece 30 zincir üzerine kurup yapacaksınız. Hemen anlatmaya başlayalım. Evet. Zincir çekerek başlıyoruz. Bakın ipim ne kadar ince. Tığım kalın bir tığ. Hemen şu ipimi sabitliyorum. Ve orta ayarda çok geniş olmayacak, çok dar olmayacak şekilde bakın şöyle orta ayarda 15 tane zincirimi çekiyorum. Evet 15 tane zincirimi çektikten sonra bakın şöyle tığın başına doluyorum. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. zincire giriyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Elimi esnek tuttum bakın. Şu yaptığımız 5 zincirde kenar trabzanı artı aradaki bir tane zincir. Şimdi aynı noktaya 2 tane daha gevşek şekilde bakın. Gevşek yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Yani toplamda aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpim katlarına ayrılıyor.
Bu benim tecrübem bu zamana kadarki naçizane. Pamuklu iplikler arkadaşlar katlarına ayrılıyor. Polyester iplikler yapışık oluyor. Yani örerken bu size ay bu ne biçim iplik katlarına ayrılıyor falan diye düşünmeyin. Pamuklu ipliklerin özelliği budur. Katlarına ayrılır. O yüzden duruş böyle döküm durur. Evet, ilk yelpazemi yaptım bakın. Şimdi arada bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Şöyle bakın, 2 tane zincir boşluğu atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve hemen ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Yine 2 boşluk atlayıp üçüncüsüne giriyorum ve buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada bir zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın buraya da yine bir yelpaze grubu yapmış olduk. Buna su taşıma öyle bir şey de diyorlar ama ben yelpaze diyorum. Bakın, kenar trabzanı, yelpaze grubum, tekli trabzan, yelpaze grubum, yine bir zincir çekiyorum, doluyorum. Şöyle bakın, 2 boşluk atlıyorum, üçüncüsüne giriyorum ve kenar trabzanımı yapacağım. Şimdi ortalarda normal ikili trabzan yapıyorum ama kenar trabzanımda her zaman bitişlerde bakın 3 başına doladım, tekrar göstereyim. Başına doladım. Bakın, battım. 3 tane ilmeğim var ya. 1 2 3 seferde çıkıyorum. Yani trabzanımın kenarımın dik olmasını istiyorum bir tık daha. O yüzden de 3 seferde çıkıyorum. Şöyle bakın, 2 tane modelim oldu. Örnek üzerinden göstereyim. Bakın, şu kısmı yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Buna bakarak gidelim de eşit olsun sayılarımız. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3. Ardından doluyorum. Bakın, yine orta noktaya batıyorum. Şu bir zincirlik kısma batıyorum. Ve buraya bu sefer yelpazeyi bu kısma yapıyorum. Şurada zincirin içine yapmıştık yelpazeyi. Burada buraya yapıyoruz. Hemen 3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada hemen bir zincirimi çekiyorum ve yine aynı noktaya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yelpazemi oluşturdum. Şimdi bir zincirimi çekiyorum, doluyorum. Bakın şurada bir tane trabzan yapmıştık. Hemen onun tepe noktasına geliyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bu bir zincirlik boşluğa giriyorum yelpazenin tam orta noktasında. Şimdi buraya yelpazemi yapıyorum. Arada bir zincir, 3 tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. Yine geldik bakın kenara. Şuradaki trabzanın tam tepe noktasına batıyorum. 3 tane ilmeğim var. 1 2 3 seferde yukarı çıkıyorum. Bakın, modelimiz oluştu. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Genişlemeyi nasıl yapacağız? Bakın, şu yelpazeler sabit kalacak. Trabzanları üzerinden bedenimize göre genişleme yapacağız. Şöyle göstereyim bakın. Bakın, yelpazelerim sabit. Trabzanlar üzerinden genişleme yapıyoruz. Bunu neye göre yaptık? Nasıl yaptık? Hemen mantığını anlatacağım sizlere. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum, doluyorum. Yine şuradaki bir zincirli kısma yelpazemi yapıyorum. Yelpazem her zaman için 3 trabzan, arada bir zincir ve 3 trabzandan oluşuyor. Trabzanlarım ikili trabzan ama bakın elimi esnek tutuyorum ve uzun uzun duruyorlar. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Şimdi bakın artışa geçiyoruz artık bu noktada. 3. sırada artışa geçiyorum. Doluyorum. Şuradaki tekli trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum.
Artış yapacağım için hemen doluyorum ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bunun sayesinde ne olacak? Şimdi modelimiz genişlemeye başlayacak. Bir zincir çekiyorum. Yine şuradaki bir zincirli kısma yelpaze grubumu yapıyorum. Arada bir zincir, 3 tane trabzan. Burada bir yanlışlık yaptım. Kameraya bakarak öremiyorum. İlla ki örgüme bakmam lazım. O yüzden de örerken bayağı bir zorlanıyorum. Sıkılıyorum yani, video çekerken yoruluyorum, aynı zamanda da belim ağrıyor. Arada bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bakın şuradaki trabzanlardan şöyle bir tanesini, pardon, buradaki zincirlerden şu bir tanesini atlıyorum. Onu şuradaki bir zincirlik boşluk sayıyorum. İkincisini tepe noktasına batıyorum ve yine 3 seferde yukarı çıkıyorum. Şimdi döndürüyorum. Yine artışla devam ediyoruz. Bu sefer köşeden de artış yapacağız. 3 zincirle yukarı çıktım. Aynı noktaya giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın ne yapmış olduk? Köşede de artış yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Şuraya yine aynı modelimi uyguluyorum. Buralar sabit. Buralarda herhangi bir değişiklik yok. Bir zincir. Bir zincir çekiyorum. Orta noktaya geliyorum. Burada bir önceki sırada artırma yapmıştık. O yüzden burada artırma yapmıyorum. Bu sırada köşelerde artırma yapıyoruz. Hemen 2 tane trabzanın üzerine normal 2 tane trabzan yapıyorum. Yani hem köşelerde hem de ortada artırmayı aynı anda yapmıyoruz. Eğer öyle yaparsak çok bir anda bir genişleme olur, böyle çan etek gibi. Biz onu istemiyoruz. Biz daha böyle güzel üçgenimsi bir görüntü istiyoruz. O yüzden de bakın bu sırada köşelerde artırma yapacağım için orta noktada artırma yapmıyorum. 2 trabzanım vardı. 2 trabzan ördüm. Şimdi bir zincir çektim. Orta noktaya geldim yine. Şu yelpaze grubumu yapıyorum. Arada bir zincir. Yine 3 tane trabzanım. Bir zincir. Şimdi geldim köşeye, bakın. Şuradan bir tane zincir atlıyorum. İkincisine giriyorum. 3 seferde yukarı çıkıyorum. Yanlış yere battım. Evet, buraya. 3 seferde yukarı çıkmıyorum. Pardon, burada artırma yapacaktık. Hemen ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Bu sefer 3 seferde yukarı çıkıyorum. Ne dedik? En son yaptığımız trabzanı 3 seferde yukarı çıkacağız. Şimdi bakın bu sırada da köşelerde sağda ve solda birer tane artırma yaptık. Şimdi döndürüyorum. Artırmanın üzerine direkt artırma yapmıyoruz. Bakın burada artırma yapmışım. O yüzden görüyorsunuz, bakın artırma yapmışım. Burada 1'miş, burada 2'ye çıkarmışım. Yine aynı 2 tanesini normal örüyorum. Mantığı ben bu şekilde kurdum. Ortaya geldik. Şimdi burada yine şu yelpaze grubumu yapıyorum hemen. Arada bir zincir. Bir zincirimi çektim. Şimdi bakın orta noktaya geldim. 2 sıra üst üste aynı işlemi yapmışım. Bakın ikili trabzan yapmışım. O zaman burada artırma yapacağım. Hemen giriyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. İkinci trabzanın üzerine de bir tane trabzan yapıyorum. Bakın bir önceki sırada 2 olan trabzan sayımız burada 3'e çıktı. Burada ne yaptık? Artırma yaptık. Bir zincir çekiyorum. Şu kısmı normal örüyorum olduğu şekliyle. O çiçeğimin saçı. Kurban olurum ben ona. Saç bir insana bu kadar güzel mi gelir ya? Annelik. Devam ediyorum. Çiçeğim uyuyor şimdi. Meleğim. O yüzden rahat çekiyorum videoyu. Evet, trabzan grubumu yaptım. Arada bir zincir. Geldim köşeye.
Bakın bir önceki sırada artırdığım için bu noktada burada artırma yapmıyorum. Olan 2 tane trabzanımın üzerine hemen trabzan yapıyorum. İlkini yaptım. İkincisini 3 seferde çıkarak yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bakın 2 sıra üst üste 2 tane trabzan yaptık. O zaman ne mesajı veriyor bize? Artır diyor. Hemen burada artırma yapıyorum. 3 seferde yukarı çıkıyorum. Hemen dibine bakın. Batarak bir tane artırma yapıyorum. 2. Bir sonraki trabzana batıyorum. 3. Burada trabzan sayımı 3'e çıkardım. Arada bir zincir. Şurada hemen yelpazemizi yapalım. Bir zincir. Şimdi bakın. Burada artırma yaptım. Burada da bir önceki sırada artırma yaptım. Her sırada artırma yapmıyorduk. O yüzden burada artırma yapmayacağım. Bu üçünü direkt üçlü olarak öreceğim. Modelin tamamında artırma yapmıyoruz. Ya köşelerde yapıyoruz ya orta kısımda yapıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir zincir. Eğer bunu anlarsanız mantığını çok rahat ilerletirsiniz. Şu noktayı da hemen yapalım. Burası zaten artık standarda bindi. Bir zincir geldim köşeye. Bakın ne yapmıştık? Burada artırma yapmıştık. Burada trabzan sayımızı 3'e çıkarmıştık. O zaman burada da hemen trabzan sayımı 3'e çıkarıyorum. 1. Aynı noktayı ikincisini yapıyorum. 2. Bir de şöyle en dıştakine 3 seferde çıkarak yapıyorum ve 3 tane yapmış oldum. Şimdi mantık bu şekilde devam edecek. Bir sıra kenarlarda artırma yapacağız. Bir sıra ortada. Dikkat etmemiz gereken aynı anda 3 kısımda da artırma yapmıyoruz. Buralarda artırma yaparken ortayı olduğu şekilde örüyoruz. Ortada artırma yaparken de buraları olduğu şekilde örüyoruz. Şöyle ben size göstereyim. Bunun ekran görüntüsünü alın. Bakın bu şekilde. Şöyle yan mı tutsak acaba? Evet. Aynı mantıkla bu şekilde ilerleteceğiz. Şimdi kaç sıra örmüşüm hemen söyleyeyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra. Biz sizinle kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüz. Yani bu 6 sırayı 14 sıraya ulaşıncaya kadar aynı mantıkla devam ettireceksiniz. Bakın. Aynı mantıkla üst üste koyacaksınız ve bu şekilde öreceksiniz. Ben hemen santim ölçüsünde vereyim size. Bu kısma kadar olan yerin 18 santim. Bakın şu ortadan ölçtüm. Şu yelpaze kısımları daha uzun duruyor. Oradan da söyleyeyim 20 santim. Enini de şöyle en alt kısmını söyleyeyim. Eni de şöyle 18 santim. Şimdi bu parçadan 2 tane olacak. 15 zincirle başlayıp bu şekilde devam ettireceğiz. Toplam 14 sıra öreceğiz. 14 sıramı tekrar sayalım. 15 sıraymış bakın. 15 sıraymış. 15 sıra bu şekilde örülecek. Diğeri de aynı şekilde bakın artırmalar, örüm vesaire her şey birebir aynı. Tek fark burada 15 zincirle başladık. Burada 30 zincir. Bu ön kısım olacak. Bu da arka kısım olacak. 2 parça arka kısım olacak. Şimdi bu parçamı da tamamlayayım. Daha sonra arkayı ve önü birleştirip o şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, şöyle arka kısımlarını ben 15'er sıra ördüm, ikisini de göstereyim. Bakın ardından da şöyle V yaptığım zaman küçük geldi şu kısım bana. O yüzden de 2 sıra daha ördüm. Yani toplamda 17 sıra örmüş oldum. Onu söyleyeyim. Şuradan ilmek sayılarını da vermiş olursak bakın şuradaki trabzanları bir trabzanla başlamıştık. En son sıramda 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzanım var. Kenarlara baktığımız zaman da 2, 4, 6, 8 tane trabzanım var. Bakın bu şekilde. Bu haliyle de santim ölçüsünü paylaşayım sizlerle.
şu yelpaze kısımlarından paylaşım 22 santim bakın. Enini verdiğim zaman da 18 santim. Şimdi geliyoruz birleştirmeye. Birleştirmede şöyle ön yüzlerini tutuyoruz, başlangıç kısımlarını. Bakın şu ipler yukarıda kalıyorsa solda ön yüzdeyiz demektir. Böyle sağda kalıyorsa başlangıç ipimiz ters yüzdeyiz demektir. Şimdi bunu tuttum. Ardından da bakın bitiş ipimi tutuyorum. Şuradan tam bitiş noktasına, trabzanın altına batırıyorum. Ve bunu buradan geçirip bağlayacağım. Beden kısmına geçiyoruz şu an. Bakın. Şöyle biraz kaydırıp sabitleyelim. Ay bu tığım da çok büyük. Küçük bir tığla yapalım bu işi. Bakın. Şöyle geçirdim. Bunu da şöyle alt kısma yürüterek şurada bir ip buldum. Onunla bağlayacağım. Bu şekilde arka bedeni iki ayrı parçayı birleştirmiş oldum. Bakın. Böyle bir görüntümüz olacak. Burada birleştirme yaptım. Bu arka beden. Ardından şimdi ön bedeni alıyorum. Bunu da aynı şekilde 17 sıra ördüm. Bunu da şöyle en genişliğini vereyim hemen. Bunlar üçsüz hali, esneme payı olacaktır illaki. En genişliği 35 santim. Boyu zaten diğeriyle aynı olması lazım. Evet, 22 santim. Şimdi bunu da şuradaki bitiş ipimle birleştireceğim. Bakın şöyle bir görüntü var. Aynı şekilde burayla birleştireceğim. Sonra şöyle aşağıya kaydırıyorum. Tamamen kendi uydurmasyon yöntemim yani. Normalde model böyle mi yapıldı, yapılmadı mı bilmiyorum. Ben kendimce böyle bir yöntem buldum. Evet. Sonra da bakın burada başka ipim yok. Şöyle ipi katlarına ayıralım. Çok katlı bir ip zaten, pamuklu. Katlarına ayrılmıyor maalesef. Neyse. Şöyle tığ yardımıyla düğüm yapalım o zaman. Bunu daha sonra yakarak gizlerim, hem de sabitlemiş olurum. Şimdi bakın. Yan parçanın birini arka parçaya sabitledik. Şimdi şu arka parçalar bu şekilde kalacak. Yan parçamız, ay ters yüz oldu ya. Ha yok, ters yüz değilmiş, sevindim. Şimdi diğer, yani bir daire oluşturacağız. Bakın. Bulunduğum kısımda bu şekilde. Şöyle bakın, büstiyer gibi düşün görünümünü. Zaten ipim şuradaymış. Bulunduğum noktadan direkt örerek devam edeceğim. Bakın bulunduğum noktadan şurada bir zincir çekmiştim, onu söküyorum. Hemen bakın, ikisini şöyle birleşim noktasından bir tane ilmek çıkarıyorum. Şimdi bu noktayı dikkatli izleyin. Bakın arka ve ön parçanın, bu arka parça, bu da ön parça, tam ara noktasında şöyle 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın aynı noktaya, tam ara nokta oluşturdum ya, oraya bir tane yelpaze yapıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. Arada bir zincir, aynı noktaya girdim. 1 2 3. Bu şekilde bir yelpaze yaptım. Bir zincir çekiyorum ve bakın kalan trabzanlarımı
şöyle eksiltmeyecek şekilde direkt dibine batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2, burada 8 taneydi. 9'a çıkaracağız. 3 4. 4'ü yaptıktan sonra aynı noktaya giriyorum tekrar. 5'i yapıyorum. 6, bu arada küçük tığla ördüm, fark ettim. 7 8, pardon 7'ymiş. 8'e çıkardık sanırım. Sayalım. 2 4 6, pardon 2 4 6 8. Ben kaç tane ördüm? 2 4 6 8. Bir tane daha yapacağız. 9. Evet. 9 tane trabzanım oldu. Bakın yelpazemi yaptım. 9 tane trabzan. İlk bu aşamada birleşik gibi duracak ama model ördükçe bu formuna kavuşacak. Şimdi şu ara kısımları normal modelimi devam ettiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yelpazemi yapıyorum. Üç tane yaptım. 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi geldik bakın bu kısma. Bir önceki sırada burada artırma yapmışım. 2 4 6 8 9 tane trabzanım var. Buralarda artırma yapmıyorum. Her birine birer defa batarak trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bakın 9 tane trabzanımı yaptım. Şu kısım köşe kısmımız. Şimdi şu noktaya kadar modelimi yine aynı şekilde devam ettiriyorum. Bir zincir. Yelpazemin üzerine direkt yelpaze yapıyorum. Geldik bakın yine birleşim noktasına. Devam ediyorum. Bir zincir. Şu trabzanlarım 9 tane olacak. Şu kısımda 9'du ya. Burada da 9 olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 oluyor. Şurada çift batalım. 9'a çıkaralım. Buralar kenardı. 7'şer tane vardı. Her birinin üzerine birer tane trabzan yaptım. Şimdi geldim ara noktaya. Şurada yaptığımız yelpazeyi bu kısma da ekleyeceğiz. Yani birleşim noktalarına yelpaze ekliyoruz. Doluyorum. Şöyle bir kendimce boşluk buluyorum hemen. Aslında burada ince tığa geçelim. Daha kolay batarız. Şuradan hemen bir boşluk buluyorum ve buraya yelpazemi yapıyorum. 1 2 3 bir zincir, ikinci üçlü trabzan grubumu yapıyorum. 2 3. Bakın ne yapmış oldum? Bu birleşim noktasına bir tane yelpaze yerleştirmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Şu kısımda 9 tane trabzanımız olacak. Hemen başlıyorum. 1 tepe noktasına batalım. 2 3 4 5 6 7. Şuraya bir tane daha yapalım. Kaç tane oldu? 2 4 5 6 7 8. Şuraya bir tane daha yapmamız gerekiyor 9'a çıkarmak için. Yani ara boşluk trabzanlarının 9 tane olması gerekiyor. O yüzden buralara eksik kısımlara çift batarak bunu tamamlıyoruz. Şimdi devam ediyorum.
Şöyle bir görüntü olması lazım. Evet. Şu kısma kadar modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. O kısımda tekrar devam edeceğiz. Şu ara trabzanlarımın 2, 4, 6, 8, 9. Şura zaten 9. Burayı artırmadan öreceğim. Burayı olduğu gibi öreceğim. Bu kısımda yine birlikte devam edeceğiz. Evet, diğer birleşim noktasına kadar ördüm. Şurada da bir tane artırma yaptım. Bura kenardı ya. Burayı da ortalarla eşit yapmak için 9 taneye çıkardım trabzanımı. Şimdi hemen ince tığıma geçiyorum. Doluyorum. Bakın şurada bir hemen ilmek oluşmuş. Zincir gibi. Oraya zincir çekmemişim, pardon. Bir zincir çekip hemen bu noktaya şu yelpaze grubumu yapıyorum. Arada bir zincir. Yine 3 tane trabzanla yelpazemi oluşturuyorum bu kısımda. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın şurada kaç? 2, 4, 6, 8 tane trabzanım var. Bunu 9'a çıkaracağız. 1, 2, 3, 4. Buraya çift batıyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın dördüncü kısımda yapmış olduk. Ne yaptık yani? Bakın bütün köşelere bu yelpazelerden yerleştirmiş olduk. Şöyle artık bundan sonra modeli döne döne öreceğimiz için bakın aralarda trabzanlar, orta kısımlarda yelpazeler oluşmuş oldu. Şimdi bulunduğum noktadan ara kısımlardan, bakın bir önceki sırada artırma yapmışım ya, başlangıç noktama kadar aynı şimdi yaptığımız gibi öreceğim. Şu kısımda da yine 9'a tamamlayacağım. Buradan sonra üst sıraya geçmeyi ve devamını göstereceğim. Şimdi şu ara kısımları bir örelim. Artık sıra başımız şu ilk yelpazeyi yaptığımız kısım. Yani bu sıra başına kadar öreceğim. Şu aralarda 9'ar tane trabzan olacak. Aralarda yelpazelerimiz. Şurada 8 taneydi. Bunu 9'a çıkaracağız ve sırayı bitişi ve bir üst sıraya çıkmayı göstereceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın sıra başına. Aynı zamanda da döne döne öreceğimiz için. Şimdi bakın 9 tane trabzanın bu noktaya da yaptım. Şurada bir tane artırma yaptım. Bunlar kenar kısım diye bunları da artık şu ortalarla eşit yapmamız gerekiyordu. Şöyle ilk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Önce bir zincir çekiyorum. Trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından da bakın şöyle kaydırarak bir zincirlik kısma geliyorum. Kaydırdım. Bir zincirlik kısma geldim. Şimdi burada yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bir üst sıraya çıktık. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir. Yine 3 trabzan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şurada bakın 9 tane trabzan grubum vardı. Şimdi bunların her birine birer tane batarak modelimi devam ettiriyorum. Bu sırada artırma yapmayacağım. Çünkü şu kenarlara ekledik ya, bunlar zaten artırma efekti verecek. Bayağı bir genişleme efekti verecek. O yüzden de bu sırada artırma yapmayacağım. Gördüğüm şekliyle öreceğim. Aralarda 9'ar trabzan ve yelpazelerimi yaparak yani. Bakın gördüğüm şekliyle 9 tane trabzanım oluyor. Bir zincir ve yelpaze. Şimdi bu şekilde bu sıramı bir öreyim. Bir de üzerime deneyeceğim. Şöyle bir bakacağım duruşuna. Ona göre devamını getireceğiz. Evet, sıramı tamamladım. Artırmayı vesaire yapmadan. Bakın bu kısım ön kısmı. Buralar yan kısmı. Şöyle de geçici olarak ipleri birleştirdim ki daha düzgün modeli anlayın diye. Şimdi geldim yine sıra başına. Ben bu aşamada üzerime denedim. Ve gayet güzel yani göğüs kısmı için bir sıra daha aynı şekilde artırma eksiltme yapmadan, bakın aralarda 9 tane trabzanım kalacak şekilde öreceğim. Ardından da tam göğüs kısmını atlatmış olacağız. Bel kısmına geçmiş olacağız. Bu small beden ve kendi bedenim için bu kısmını mutlaka üzerinize deneyin ve ona göre karar verin. Daha sonra eksiltmeye geçeceğiz. Şimdi bir sıra aynı şekilde öreceğim ve geleceğim.
Evet, bir sıra daha düz ördüm, artırma eksiltme yapmadan ve şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Eksiltmelerde de mantık şu: artırmaları böyle başladık, eksiltmeleri de buranın tam zıttı. Şimdi burada 9 tane trabzan var ya, bir sonraki sırada eksiltme yapacağız, 8'e indireceğiz. Bir sonraki sırada bir sıra düz öreceğiz, bir sonraki sırada eksiltme yapacağız, 7'ye düşüreceğiz, 6'ya düşüreceğiz. Bu şekilde, yani aynı şuradaki sırayı tam tersinden yapacağız. Hemen başlayalım. Artık göğüs altına, bel boyuntusuna geçiyoruz. Bu kısımda tam bele oturan bir şey istiyorum. 3 zincirle yukarı çıktım, yeni sırama hemen şu yelpaze grubumu yapıyorum. Ardından bakın bir zincir çekiyorum. Ve bakın şurada 9 tane trabzanımız vardı. İlkini atlıyorum. Direkt ikincisinden giriyorum. Ve 8 tane trabzan örüyorum. Burada ne yapmış olduk? Bir tane kesme yapmış olduk. İlkini örmeyerek. Bir zincir, ikinci yelpazeme geçiyorum. Bunu yapıyorum. Şimdi yine bakın 9'lu trabzan grubum var. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bakın ilk trabzanın tepesine batmıyorum. Kesme yapacağım için onu atlıyorum. İkincisine giriyorum. Ve burada 8 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi bu mantıkla sıra sonuna kadar gidelim. Bu şekilde eksiltme yapalım. Daha sonra bir sonraki sıradan devam edeceğiz. Evet, bir sıra kesme yaptım ve ilmeklerimi 8'e düşürdüm. Şuradaki trabzanlarımı, 9 trabzanımız vardı. Ardından da bakın bir sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi artırırken ne yapıyorduk? Bir sıra artırıyorduk, bir sıra düz örüyorduk. Eksiltirken de aynı mantıkla devam edeceğiz. Bir sıra eksilttikten sonra bir sıra düz öreceğiz. Şimdi eksiltme ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben eksiltmeyi baştan göstermiştim. Ama şöyle bir şey düşündüm. O bence daha güzel. Şimdi başına doladığım ilmeklerimi normal örüyorum. Şimdi yine eksiltme sırasıyla devam ediyorum. Burada da 7 ilmeğe düşüreceğim 8 ilmeğimi. Şöyle 1 2 3 4 tane örüyorum. Şöyle bakın 5.'ye girdim. 3 tane ilmeğim var. İkisini aldım, ikisini bekletiyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bakın. İkisini alıyorum. Kalan üçünü fıstık yapar gibi tek seferde topluyorum. Kesmeyi bu şekilde yapıyorum. Çünkü daha böyle içe doğru kıvrımlı güzel bir kesme olsun istedim. Şimdi bakın bu şekilde kalan ilmeklerimi de normal düz örüyorum. Burada da ne yapmış olduk? İlmek sayımızı 7'ye düşürmüş olduk. 7 daha sonra bir sıra düz öreceğiz. 6 daha sonra bir sıra düz öreceğiz. Ardından da üzerime deneyeceğim. Sonrasında duruma göre bakacağız. Ben hani kaç sıra kesme yaptım, en son kaç tane trabzanım kaldı, onu sizlerle paylaşacağım.
Evet, şu trabzanlarımızda azaltmaları yaparak sırayla 2 sırada bir azaltma yaparak 5 tane trabzana düşünceye kadar azaltmalarımı yaptım. Göğüs kısmından aşağı doğru bele kadar geldim. Şimdi bel kısmına geldiğimde şu aradaki trabzanları 5'e düşürdüm ve bu 5'e düşürdüğüm kısım, bakın şurada sayalım, 2 4 6, şurada 5'e düşürmüşüm, 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, 8 sıra, bakın 8 sıra arada 5 trabzan şeklinde ördüm. Yani şu beldeki o girinti kısmını o şekilde verdim. Şimdi ardından da tam böyle göbek hizama geldiği zaman da artık etek için genişlemeye başlıyoruz. Genişlemeyi de aynı şuradaki mantıkla yapıyoruz. En son bakın burada 5 tane trabzanım vardı. Sonra bir diğer sırada 6 oldu. Bir sıra düz ördüm, 7 oldu. Bu şekilde artıra geldim. Şöyle bakın. Yavaş yavaş 2 sırada bir artırma yaparak buradaki trabzan sayım 15'e ulaşıncaya kadar, bir saniye. Evet. Bakın şu etek kısmında 15'e ulaşıncaya kadar, aralarda 15'er trabzan oluncaya kadar artırmamı yaptım. Şimdi 15 trabzan olduktan sonra da çok böyle aşırı bir geniş etek istemiyorum. Daha böyle dökümlü düz bir etek istediğim için de 15 trabzan arada benim için yeterli oldu. Ve o şekilde istediğim uzunluğa kadar ördüm. Tam böyle diz altını bayağı bir geçtiğim noktada da artık hani ayak kısmına doğru yaklaştığım noktada da bu modeli bıraktım. Ve şöyle bakın, şu modele sadık kalacak şekilde yelpazeleri aralara da 2'şer tane ekledim. Ve üzerinden de şöyle yelpazelerimi genişleterek modelimi devam ettirdim. En sonda kenar kısımlarında şu kenar oyasını yaptım. Görünen kenar oyasını. Ve bu şekilde de eteğimi bitirmiş oldum. Şu an ütülemedim. Ütülediğim zaman daha da genişleyecek. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Etek kısmına geldiğim zaman artık böyle düz örme kısmına 15 trabzana, şu ara kısımlarda 15 trabzan dedim ya. Elimi zaten geniş tutarak örüyordum. Bakın bu etek kısmında ekstra elimi geniş tutarak ördüm. Hem dökümlü olsun diye, hem de ne kadar aralıklı ve geniş örersem hem duruşu o kadar güzel oluyor. Ayrıca da ağır olmasını istedim. Çünkü yazlık bir örgü, ne kadar sık örersek ip yoğunluğu o kadar olacaktır ve elbisemiz o kadar ağır olacaktır. Şimdi bu şekilde elbisenin boyunu tamamladım. Bunu siz dilediğiniz gibi kendi vücudunuza giyip ayarlayabilirsiniz. Çünkü ben aşama aşama üzerime giyerek bu durumu ilerlettim. Söylediğim gibi bakın şu kısımda 15 trabzan oluncaya kadar düz ördüm. 15 trabzanı da istediğim uzunlukta oluncaya kadar ördüm. Yani siz bu etek kısmının daha geniş olmasını istiyorsanız bu kısmı 15 değil 16 trabzan, 17 trabzan, 18 trabzan şeklinde uzatabilirsiniz. Bu sizin kendi zevkinize kalmış. Şimdi elbisemizi bu şekilde bitirdikten sonra şu kenar kısımlarından trabzan geçeceğiz. Şu kısımları da bakın böyle geçici olarak iple bağladım. Üzerime deneme aşamasında kolay oldu. Bunu size de tavsiye ediyorum. Şimdi bu iplikleri çıkaracağım. Kenarlardan sık iğne geçeceğim ve askı kısmını yapacağım. Evet, şu ön başlangıç kısmından hemen şu tepe noktadan ipimi sabitleyeceğim ve kenarlardan güzel bir trabzan geçeceğim. Sade olsun istiyorum. Buraya başka bir model geçmeyeceğim. Direkt trabzanla başlıyorum. Trabzan diyorum, sık iğne ile başlıyorum. Siz bu kısmı daha şatafatlı, gösterişli olsun istiyorsanız yelpaze vesaire de yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım. Şöyle bir zincirle sabitleyelim ve ara kısımlara bakın. Göze hoş görünecek şekilde 2 tane sık iğne yaptım. Şu noktaya geliyorum. Bir tane boşluğa geliyorum. 2 tane sık iğne. Trabzanın tepe noktasına geliyorum. Bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Dediğim gibi yani bu göze hoş görünecek şekilde yapıyoruz. Şu kısma 3 tane de yapabiliriz. Bulduğum boşluklara sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Bu kısma mesela 2 tane daha güzel oldu. Bakın bu şekilde. Şu tepe kısmına yapıyorum. Bu
şekilde sık iğnelerle hem modeli toplayacağız hem de şöyle daha düzgün bir geçiş vereceğiz. Bu kısımda sık iğneyi 2 sıra da yapabilirsiniz. Ben 2 sıra yapmayı düşünmüyorum. Bakın. Şöyle bir tane daha yapalım. Tepe noktası. Normalde elimi gevşek tutmuştum ama bu aşama sık iğnelerle toplama aşaması olduğu için kenarlar daha düzgün görünsün diye elimi sıkı tutmuyorum. Normal ayarda örüyorum. Evet, bakın. Bu kısmına sık iğneyle geçtim. Şimdi dönüşe geliyorum. Dönüş için yine köşelerden sık iğne yaparak dönüyorum. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Şimdi şu trabzanların birleşim noktalarına yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi dönüyorum, bakın koltuk altı kısmını böyle tamamen çevresini yine sık iğnelerle geçeceğim. Şimdi artık zincir değil, trabzanlı kısma geçtik. Trabzanların şöyle iç kısımlarına batarak ilerleyeceğim. Bir tane şöyle denk getirerek, bakın bu şekilde. Evet. Şimdi bu şekilde bütün çevresini, bakın ön kısımdan başladım. Her tarafını şöyle arka kısmı, arka ve yaka kısmı, koltuk altı kısmını başlangıç noktama kadar aynı şekilde sık iğne ile geçip geliyorum. Evet, şimdi elbisemizin askı kısmıyla devam ediyoruz. Ben bir tarafını yaptım. Şimdi diğer tarafını da birlikte yapacağız. Bakın şu ön kısım, sağdan ve soldan askılarımızı yerleştireceğiz. İpimi bu şekilde 4 kat yaptım. Ardından da şöyle bakın şu kısımdan yerleştireceğim. Köşeden yerleştirelim hatta. Evet. Şöyle ilmek alıyorum. İlmeğimi bakın bu şekilde aldıktan sonra zincir çekmeye başlıyorum. Direkt zincir çekiyorum, bakın. Zincirimi orta ayarda çekiyorum. Çok geniş de değil, sıkı da değil. Bakın bu şekilde. Bunu ben üzerime giyerek ölçüsünü ayarladım. Size de o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yine ben tabii kendi ölçümün vereceğim santim olarak ölçülerini ama şöyle, yani bu elbisede aşama aşama sürekli üzerime giyerek yaptığım bir elbise oldu. O yüzden de gerçekten dört dörtlük oldu. Siz de her aşamada üzerinize giyin, deneyin. Bakın. Daha sağlıklı, güzel bir ölçü elde edersiniz. Şöyle bakalım. Biraz daha örmem gerekiyor. Biraz daha örelim şöyle. Birçok askı denedim ama en çok gözüme hoş görünen bu oldu. Çok kalın bir askıyı da kaldırmaz. Çünkü zarif halter yaka bir elbise olduğu için çok kalın askı hoş durmaz. Evet, biraz daha örelim. Şimdi bakalım. Evet, tam olmuş. Hemen ölçüsünü söyleyeyim size santim olarak. Bu benim kendi dediğim gibi ölçülerime göre ayarlanmış. 24 santim uzunluğunda. Ardından şimdi bunu kesiyoruz. Şu tek katlı kısmından. Daha sonra da bakın
şöyle yapıp iyice bir sağlamlaştırıyoruz. Ardından da arkaya denk gelen kısma getiriyorum. Yine köşeye. Şeyini bozmayalım, ilmeklerin yönünü. İlmeklerin yönü şöyle gelsin. Anne, Efendim. benim kıyafetimi giyme. Çok güzel oldu ama. Anne, Tamam, çıkaracağım anneciğim. kopacak. Kopmaz, kopmaz. Kopacak. Anne. Ben şişman mıyım? Niye kopsun? Sen bunu giy. Şöyle katlarını ayıracağım. Neye var? Bir saniye. Çok katlı olunca böyle örmekte zorlanıyorum. Evet. Efendim annem ya. Evet, ardından da şöyle düğüm yapalım. Şuradaki fazlalık ipi de düğüm yapalım. Efendim anneciğim. Ne kopmuş? Şöyle düğüm yapıyorum. Evet. Bakın. Askılarımız bu şekilde oldu. Şimdi şu iplikleri vesaire temizleyeceğiz. Bir de şu kısımdan bağlama detayı yapacağız. O bağlamayı da şunun bir tık incesini yapacağım. Aynı şekilde ama uzun. İki taraflı şöyle bağlanabilen şekilde. Bunun ince versiyonunu muhtemelen 3 katlı ipten yaparım. Bunu 4 kat ipten yaptım. Onu 3 kat ipten yaparım. Evet, şöyle bakın. Askılarımızı bu şekilde yaptıktan sonra şöyle arkası içinde 3 katlı ipten şöyle 45 santim uzunluğunda bağlama detayı için askımı yaptım. Yine aynı zincir çekerek bu askıyı oluşturmuş oldum. Şimdi ekranda sığmıyor zaten. Güzel bir ütü vuracağım iç tarafından. Daha sonra giyip geleceğim. Bakalım nasıl olmuş, ben de merak ediyorum. Evet, son olarak da elbisemi ütüledim ve bu şekilde elbisem hazır. Şahane bir elbise oldu. Şu kısımlarını ben bir tık daha diktim. Şöyle iç çamaşırım görünmesin diye. Yani günlük kullanımda biraz iç çamaşırın görünmesi sıkıntı olabilir. Bu arada içerisine ben etek kombinezon giydim. Ve normal ten rengi sütyen kullandım. Boydan kullandığımız zaman şu kısımlardan, boydan kombinezonlar kullandığımız zaman şu kısımlardan açıklık oluşuyor. Onun görünmesini istemediğim için bu şekilde kombinezon kullandım. Zaten sıcak havalarda, yazlık yerlerde kullanacağımız bir elbise, sorun olacağını düşünmüyorum. Elbisem bu şekilde. Toplam 600 gram iplik kullanarak bu güzel elbiseyi çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Farklı projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.